Konsolos. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Selanik Atatürk Evi Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülen kapsamlı bir yenileme çalışmasının ardından 9 Kasım 2025 tarihinde yeniden ziyarete açıldı. Yapılan son restorasyonla birlikte bina, müze olarak ilk kez kapılarını açtığı, 1953 yılındaki özgün ruhuna ve Atatürk'ün çocukluğunu geçirdiği dönemin orijinal yapısına sadık kalınarak tamamen yenilenmiş. Bunun hikayesi ise şöyle. 2024 Aralık ayında başlatılan restorasyon çalışmaları 2025'in son çeyreğinde tamamlanmış. Bu süreçte müzedeki otantik olmayan, sonradan eklenmiş unsurlar temizlenmiş ve bina 1953 yılındaki şekline döndürülmüş. Yapısal yenilemeler de unutulmamış. İç ve dış mekandaki tüm ahşap unsurlar, çatı ve elektrik tesisatı baştan aşağı yenilenmiş. Ayrıca evin orijinal planında yer alan sandık odası ve hamam kısımları aslına uygun şekle getirilmiş. Evde sergilenen ve Türkiye'deki laboratuvarlarda bakımı tamamlanan onlarca demirbaş eşya ile 1000'den fazla kitap müze envanterine yeniden kazandırılmış. Ayrıca koleksiyon zenginliğini de unutmamak gerek. Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Araştırmalar Merkezi'nin katkılarıyla evin kütüphane bölümü yeni yayınlarla zenginleştirilmiş. Bina geleneksel Osmanlı konut mimarisinin tipik bir örneği. Kâgir zemin kat üzerine ahşap karkas olarak inşa edilmiş, pembe boyalı ve cumbalı 3 katlı bir yapı. Yeni müze sergi planına göre katların işlevleri şöyle. Doğrudan avluya açılan tuğla döşemeli bodrum katta kiler ve hizmetçi odası gibi bölümler var. Restorasyon sonrası bu kat evin tarihini anlatan bilgi alanına dönüştürülmüş. Birinci katta ise etnografik sergi bulunuyor. Sedirli, geniş bir sofa, misafir odası ve yatak odasından oluşuyor. Katta dönemin günlük yaşamını yansıtan etnografik bilgiler ve aile yaşamına dair sergilere ayrılmış. İkinci kat Atatürk'ün doğduğu Güney Cepheli çalışma odası bu katta. Kat tamamen Atatürk ve ailesi temalı odalara, kütüphaneye ve Atatürk'ün Selanik'teki gençlik yıllarının anlatımına ayrılmış. Ev 1870 yılından önce Rodoslu Müderris Hacı Mehmet Vakfı tarafından yaptırılmış. Ali Rıza Efendi evi Mustafa Kemal'in doğumundan birkaç yıl önce kiralamış. Balkan Konferansı vesilesiyle Türk-Yunan dostluğunun bir nişanesi olarak Selanik Belediyesi 1933 yılında evi sahibinden satın alarak Mustafa Kemal Atatürk'e hediye etmiş. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti Selanik Başkonsolosluğu ile aynı yerleşke içinde yer alan müze evi, Türkiye Cumhuriyeti'nin mülkiyetinde olup uluslararası hukuka göre Türk toprağı kabul edilmektedir. Müze, pazartesi günleri hariç haftanın her günü 10 ila 17 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilmektedir.
Doğduğu evdeyiz. Bugün ayrıca Babalar Günü ve daha da bir anlamlı oldu bugünkü ziyaretimiz. Bizim atamız burada sadece 5 yıl yaşamış. Kısa bir dönem ama ev çok güzel restore edilmiş. Burada hükümetimizi de tebrik ediyoruz. Sen daha detaylı bilgiler vermek istersin. Burası çok güzel korunmuş, onu gördük. Hemen Başkonsolosluğumuzun bitişiğinde, Selanik Başkonsolosluğumuzun bitişiğinde çok güzel restore etmişler. Sadece korumakla kalmamışlar. Birçok insanın uğrak yeri olan, Selanik'e gelen hemen hemen her Türk'ün görmek istediği bir yer olan Atatürk Evi Müzesi, resmi adı böyle. Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etmek isteyenlere çok kolaylık sağlanıyor. Pazartesi hariç her gün açık ve içeride bu sıcakta bütün klimalar çalışıyor, evi de koruyorlar. Atatürk'ümüzün izlerini, yaşamının ilk 5 yılının izlerini hep böyle her köşesinde hissettiğimiz bir yer olmuş. Evet, sıkı bir güvenlik önlemi var. Zaten Türk polislerimiz var. Onun dışında Yunan polisler de müzeyi koruyorlar. Yunanlılar da gayet güzel koruyorlar dışarıdan. Belki de içeriden bilmiyorum ama zannetmiyorum. Güzel bir güvenlik önlemi var. Çünkü insanı rahatsız etmeyen, bunaltmayan fakat sıkı olduğu anlaşılan bir güvenlik sistemi kurulmuş. Etrafta birkaç çemberden oluşuyor. Dışarıda Yunan polisi, içeride Türk polisi gayet iyi korunuyor. Etrafında çok Türk ilginç. Gençleri bizi duygulandırdı. Evet, şeyin etrafında, müzenin etrafında hediyelik eşya satan mağazalarda yani Türkiye'den gelmiş veya Türkçe bilen bu Yunan vatandaşları çalışıyor. Herkesle Türkçe sohbet ediyorlar. Güzel hatıralar aldık buradan. Hoşumuza gitti. Bizim Türklerin ilgisi çok büyük. Değil mi? Ne kadar kalabalıktı Türkiye'den bu tarafa geçen, Selanik'e doğru geçen karayolundan veya herhangi bir yerden
buraya uğrayan bütün hemen hemen Türklerin uğradığı bir nokta. Çok popüler bir ziyaret yeri. Biz de burada kendimizi aslında memleketimizde hissettik değil Öyle, mi? Kesinlikle. Burada kendimizi memleketimizde hissettik. Ayrıca hukuken zaten burası Türkiye toprağı sayılıyor. Konsolosluğumuzun... Şöyle gösterelim. Konsolosluğumuzun yanında. Evet. Şöyle hemen yanında, bitişiğinde. Arazisi, arsası da bize ait. Herhangi bir hukuki şey yok, muğlaklık yok. Burası Türkiye toprağı sayılıyor. Evet. Dolayısıyla güzel bir öğleden önce geçirdik. Tazelendik. Atatürk'ümüzün neler yaşadığını, neler hayatın en azından ilk 5 yılında neler hangi ortamda büyüdüğünü görmek fırsatı bulduk. Bu bakımdan şanslı addediyoruz kendimizi. Evet, biz de yeni rotamıza doğru yola çıkacağız. Evet, Artık bundan Selanik'ten sonra- ayrılıyoruz. Bundan sonra batıya doğru devam edeceğiz. Bakalım bir dahaki sefer nereden vereceğiz raporumuzu.
Evet, şu anda Selanik'teki keyifli anlardan birini yaşıyoruz. Şöyle Güzel bir yerel çok lokanta tatlı bir yerel lokantaya geldik. Yunan yemeklerinin tadına bakacağız. Öğle saati olduğu için tabii ki uzo içemiyoruz, araba kullanacağız. Ama şöyle şunu göstereyim. Bu ilk gelen yemek. Gelen Yunan salatası. Yunan salatası dedikleri Feta peynirli salata. Evet. Yanında da ekmek mutlaka geliyor. Lezzetli görünüyor. Evet, bence de. Lezzetli bir şey. Kabak kızartma. Kabak kızartma, olağanüstü Kabak lezzet. kızartma. Bu da Yunanistan'da en popüler En yemeklerden popüler biri. mezelerden biri. Mezelerden biri. Olağanüstü lezzetli. Şimdi izninizle yemeğe devam ediyoruz. Afiyet olsun. Harika. Çok lezzetli. Afiyet olsun. Bakalım bizim dolmalarımıza benziyor mu? Böyle sosla servis yapıyorlar. Yoğurtlu bir sosa Yoğurt benziyor. sosla, evet. Ama ilginçtir, bu zeytinyağlı dolmayı sıcak yiyorlar. Çok fena dağıldı. Karnımız acıkmış. Bize afiyet olsun. Evet ve en sonunda şöyle güzel bir ikram geldi. Ne olduğunu bilmiyorum ama şekli çok güzel. Bakalım, tadına bakacağız. Umarım güzeldir.